Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu örtünün yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Renk renk koton iplerle ördüm. Açıklama kısmına kullandığım ipleri yazarım. Siz de aynı iplerle örebilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Benim örtümün genişliği bir uçtan bir uca 41 santim genişliğinde. İstediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Daha küçük örebilirsiniz. Tek renk örebilirsiniz. Daha kalın iplerle örebilirsiniz. Tercih size kalmış. Hadi gelin başlayalım örmeye. Sihirli halka ile başlıyorum. Sihirli halkayı böyle çift kat dolayarak yapıyorum. Halkayı tuttum. 3 zincir çekerek başlıyoruz. Bademler şeklinde devam edeceğiz. Üçlü bademler örüyoruz. Şu şekilde tığımın üzerine bir kere doluyorum. 2 ilmeği örüyorum. 2 ilmek tığımda. Tekrar 2 ilmeği ördüm. 3 ilmeği beraber. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. 2 ilmek beklemede. 3 ilmek ve sonrasında 4 ilmeği beraber örüyorum. Buradaki popcorn sayım 6 adet olacak şekilde örüyorum. İki, 4, 6. Sonuncu 3 zincirimi de çekiyorum. Başlangıç ipimden tutup hafifçe çekiyorum. Kısalan katı yakalayıp tek katını sağ tarafa doğru çekelim. İyice çekelim. Başlangıç ipinden tutup bu ilmeği içeriye alalım. Tepe noktasına batalım. İlmek kaydırma yapıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Yeni rengimize geçiyoruz. Renkli örgülerde iplerimizi düzgün şekilde gizlemek önemli. Burası örgümün ön yüzü. Arka yüzünü çevirdim. Bu başlangıç ipimdi. Bunu da düzgün şekilde gizleyip bir üst sıraya çıkarmak istiyorum. İplerimi gizlerken de ince uçlu tığ kullanıyorum. Daha rahat gizlemek için. Şöyle gizleyeyim. Devam edelim. Evet. Ve yeni rengimize geçelim. Yeni rengime geçiyorum. Şu zincir çektiğim boşluktan başlıyorum. Burada da yine bademler örüyoruz. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere 3 adet bademimizi ördüm. Tek seferde çıktım. Arada 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere 3 adet daha badem örüyorum. Aralarda 2 zincir. Bu sırada badem sayımız 12 adet olacak. Devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim aynı şekilde. Sıra sonuna geldim. Yine tepe noktasına batıp tek seferde çıkıp ipimizi kesiyoruz. Yine ipimizi aynı şekilde gizlemek istiyorum.
Evet, motifimizi şöyle çekerek yerleştirelim. Eğer motifinizde şöyle içeri toplama varsa şu aralardaki zincir sayılarını daha fazla çekebilirsiniz. Motifinizin böyle düz durması önemli. Kasma yaparsa aralardaki zincir sayılarında değişiklik yapabilirsiniz. Yeni rengime geçiyorum. Bu sırada da yine aynı şekilde devam edecek. Bademler örüyoruz. Başlangıcım, bakın sabit duran ipimin etrafında bu başlangıç ipimi çeviriyorum. Bu işlemi ipimi sağlamlaştırmak için yapıyorum. Yine badem örüyorum. 2 zincir arada aynı yere yine 2 adet örüyorum. Arada 2 zincir, bir alt sırada 2 zincir çektiğim yerlere çift çift ikili bademler örüyoruz. Evet. Aynı şekilde. Devam edelim. Başlangıca gelelim. Evet, sırayı tamamlayıp ipimi kestim ve ipimi gizledim. Şimdi yeni rengime geçiyorum. 2 zincir çektiğim şu ikili grupların arasından başlıyorum. 2 zincir çekerek başlayalım. İkili trabzan örüyorum. Badem daha örmüyoruz. 2 zincir ve tekrar ilmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. Arada 2 zincir, şu boşluğa batmıyorum, buraya batıyorum. Tekrar 2 adet ikili trabzan, 2 zincir, 2 adet ikili trabzan. Aralarda 2 zincir, buraya batmıyoruz, buraya. Aynı şekilde devam ediyoruz. Buraya batmıyorum, bir sonrakine. Devam edelim. Başlangıca gelelim. Sırayı tamamlıyorum. 2 zincirimi çektim. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Ve hemen ipimi gizliyorum. İplerinizi örerken aynı anda gizleyin. Burada sabitleyeyim. Evet. Yeni rengimize geçelim. Bu sırayı da aynı şekilde öreceğiz. Şu ikili grubun ortasından başlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine ikili trabzan. Aynı şekilde 2 zincir ve ikili trabzan. Arada 2 zincir. Bir sonraki boşluğa. Burada yine bir boşluk veriyorum. 2 adet ikili trabzan, 2 zincir ve devam. 2 zincir. Aynı şekilde sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. İpimi gizledim. Yeni rengime geçiyorum. Yine şu orta noktadan, köşe noktasından başlıyoruz. 1 2 zincir çektim. Bu sırada 3 adet ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 adet ikili trabzan. Arada 2 zincir. Devam eden köşeye 3 adet ikili trabzan, 2 zincir.
aynı şekilde devam. Evet. Bu şekilde devam edelim örmeye. Başlangıca gelelim. Sırayı tamamladım ve ipimi gizledim. Şimdi yeni rengime geçiyorum. Yeni rengime tam tepe noktasından başlamıyorum. Şuradaki üçlü grubun üçüncüsünün tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Etrafında döndürüp bir iki zincirimi çektim. Hemen yanına batıyorum. 3 adet ikili grubumu örüyorum. Sonrasında 2 zincir ve tekrar 3 adet ördüm. Devam eden trabzanın tepesine yine bir adet ördüm. Yani toplam trabzan sayım 4 adet. 4 4. 2 zincir arada, yine burada üçüncüye batıyorum. 1 2 3 adet örüyorum. 2 zincir ve yine aynı yere 3 adet, hemen yandaki trabzanın tepesine bir adet. Arada 2 zincir, aynı şekilde devam ediyoruz. Aynı şekilde devam, başlangıca gelelim. Sırayı tamamladım. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum ve hemen gizliyorum. Evet, yeni rengimize geçelim. Arada da şöyle elimizle düzeltelim. Evet. Bundan sonraki sıralar hep aynı şekilde devam edecek. Motifimizi istediğimiz büyüklüğe kadar aynı şekilde devam ederek büyütebileceğiz. Şöyle birinci zincirime değil, ikinciye değil, üçüncüye batıyorum. 2 boşluk veriyorum. Üçüncü trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 zincir çektim. Hemen yandakine batıyorum. Ve köşelerde yine 3 adet ikili trabzan, 2 zincir, 3 adet ikili trabzan. Sonrasında bakın, öncesinde 2 boşluk verdik, sonda da 2 boşluk veriyoruz. 2 adet trabzanımı burada örüyorum. 2 zincirimi çekip hemen yandakinden devam ediyorum. 1 2 üçüncüye batıyorum. İki zincir çekip devam ediyoruz. Bakın, aynı şekilde dediğim gibi hep tekrar edecek. Başlangıçlarda hep 2 trabzan boşluk verip üçüncüden devam edeceğiz. Köşelerde de üçerli gruplar halinde batışımızı yapacağız. Örelim istediğimiz büyüklüğe kadar, sonraki kısımda görüşelim. Bu büyüklük benim için yeterli. Ölçelim.
39 santim şu uçtan bu uca olan genişliği. İstediğiniz büyüklüğe kadar devam edebilirsiniz. Şimdi sondan ikinci sıramızı şu şekilde örüyoruz. Hemen şöyle bir yerden tığımı geçirdim. Etrafında döndürüp bir zincirimi çektim. Tam dibine bir adet sık iğnemi örüyorum. Devam eden trabzanların tepelerine de birer adet sık iğne yapıyoruz. Köşede 1 2 3 adet sık iğnemi ördüm. Yine trabzanlarımızın tepelerine batıyoruz. Şuradaki zincire kadar devam edelim. Evet, boşluğa 1 2 3 ve 4 adet sık iğnemi ördüm. Yine trabzanın tepesine sık iğne batarak devam edelim. Bakın şöyle oldu. Aynı şekilde devam edelim. Başlangıca gelelim ve son sırada görüşelim. Yeni rengimi elime aldım. Tepe noktasına en yakın yerden başlıyorum. Bir zincirimi çektim. Tam dibine yine sık iğne örüyorum. Sık iğne örerek devam ediyoruz. Bütün sık iğnelerin tepelerine birer adet ördüm. Tepe noktasında 3 adet sık iğne örmüştük bir alt sırada. Tam ortasındakine batıyorum. Tam orta yerinde duruyoruz. Burada 3 zincir çekiyorum ve popcornlarımızı örmeye başlıyoruz. Tığımın üzerine bir kere aldım. Tam şuraya batıyorum. Battığım yere dikkat edin. Zincire batmıyorum. Hemen şuraya. İlmeğimi şöyle uzatıyorum. 3 zincirimin olduğu seviyeye kadar. Burada elimizi biraz gevşek bırakalım. Tekrar doluyorum. Yine batıyorum. İkinci batışım. 3 4 ve 5. Şimdi hepsini örmüyoruz. Sonda bir zincirim kalacak şekilde ipimi içinden geçiriyorum. Sonrasında ikisini beraber örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Devam eden sık iğneme batıyorum. 1 2 3 4 5 altıncıda yine aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Şu noktaya tam batıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi çıkartıyorum. Sonuncu zincirime kadar getiriyorum. Sonrasında tekrar üzerini dolayıp ikisini beraber örüyorum. Burada ipimizi iyice sıkıştıralım. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı battığım yere batıp tek seferde çıkıp örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 altıncıda aynı işlemi yapıyoruz. 1 2 3 zincir
1 2 3 4 ve 5. Evet. Aynı şekilde devam edelim. Eşit aralıklarla popcornlarımızı örelim. Başlangıca gelelim. Evet, kenar pomponlarını bitirdim ve ipimi gizledim. Size rahat göstermek için turuncu renk ile örmüştüm. Kırmızı renk ile bitişimi yaptım. Bitirince örgümü ütülüyorum. Şimdi ütüleme kısmına geçelim. Evet, ütümü prize taktım. Düşük ayara getirdim. Direkt ütülüyorum. Direkt şu şekilde ütüleyelim. Koton iplerle ördüğüm için rahat ütüleme yapıyorum. Akrilik iplerle örüyorsanız örgünüzün üzerine kalın pamuklu bir bez koyup ütülemeyi yapabilirsiniz. Düşük ısıda. Ütülemeyi bitirelim. Sonraki kısmı göstereyim size. Örtüyü bitirdim. Bu şekilde çok şeker bir örtü elde ettik. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.